Bir devlet ki sınırlarını neredeyse 25 milyon kilometreye çıkarmış. İmparatorluk olmuş, dünyayı dize getirmiş, çağ açıp çağ kapamış. İşte bu şanlı büyük devletin nasıl kurulduğunu hep birlikte bakalım. Önce Anadolu Selçuklu dönemine gideceğiz. Selçukluların hükümdarı II. Gıyaseddin yetersiz bir hükümdardı. Başlangıçta komutanlarından Saadeddin Köpek'in tesirinde kalarak birçok hatalar yaptı. Bunlardan biri Harezm beylerinden ve Selçuklu hizmetine girmiş olan Kayır Han'ın öldürülmesidir. Bu olay Harezm birliklerinin isyanına sebep olduğu gibi devleti uzun zaman uğraştırdı. Daha sonra Saadeddin Köpek'i öldürttüyse de arkadan patlayan Baba İshak isyanı devleti çok sarstı. Anadolu'daki olayları dikkatli bir şekilde takip eden Moğolların Azerbaycan valisi Baycun Oyan, Anadolu'ya girerek Selçuklu ordusunu 1243 Temmuz'unda Köseda denilen yerde ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu savaş Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasına sebep oldu. II. Gıyaseddin'den sonra iş başına geçen hükümdarlar, komutanların elinde birer oyuncaktan farksızdı. 1256 yılında Anadolu'da büyük katliamlar yapan Moğollar ile Vezir Süleyman Pervane anlaşarak devleti Kızılırmak sınır olmak üzere ikiye ayırdı. 1261 yılında Moğol zulmüne karşı Karamanoğulları ayaklandılar. 1276 tarihinde Hatiroğulları gene Moğollara karşı ayaklandı ancak başarılı olamadı. Bu hareketi destekleyen Mısır Türk Memlük Sultanı Baybars Kayseri'ye kadar geldiyse de Anadolu'dan istediği yardımı göremedi. 1277 yılında Karamanoğlu Mehmet Bey, Selçuklu Şehzadesi Alaaddin Siyavuş'u Konya'da tahta çıkarmak üzere hareket ettiyse de başaramadı. Selçuklu'nun Moğollarla işbirliği Türkmen beyliklerini rahatsız etti ve 12. yüzyılın sonlarına doğru Anadolu'da Türkmen beylikleri birer birer bağımsızlıklarını ilan etmeye başladılar. Kayılar da bağımsızlığını ilan eden Oğuz boylarındandı. Kayıların başındaki isim Ertuğrul Gazi idi, eşi ise Halime Hatun idi. Ertuğrul Bey'in 3 çocuğu vardı, bunlardan en küçüğü Osmanlı Devleti'nin de kurucusu Osman Bey, 1258'de, Söğüt'te doğdu. Genç yaşlarda babasıyla birlikte savaşlara katıldı ve komutanlık deneyimi kazandı. 1281 yılında babası Ertuğrul Bey'in vefatı üzerine Kayıboyu'nun beyi oldu. Osman Gazi, liderliğindeki Türkmen beyliklerini birleştirerek Bizans'a karşı başarılı seferler düzenledi. 1299 yılında Osman Bey İnegöl'ü fethetti. Anadolu Selçukluların Moğollar ile işbirliği yapmasından rahatsız durumda olan Oğuz boyları Osman Bey'in başarılı savaşlarını göz ardı etmedi ve birleşme arayışına girdi. Bu fetihin de ardından iyice gücünü kanıtlamış olan Osman Bey Oğuz aşiretinin ittifakıyla yapılan toyda yaklaşık 24 boydan oluşan Oğuzlar tarafından baş seçildi ve Osmanlı Beyliğini kurmuş oldu. Şeyh Edebali'nin evinde misafir kaldığı bir gece Osman Bey kendisine yatması için gösterilen odanın duvarında asılı bir Kur'an-ı Kerim olduğu için ayağını uzatmayıp, kıvrılarak oturduğu yerde tatlı bir uykuya daldı. Rüyasında, Şeyh Edebali'nin göğsünden çıkan ve giderek hilal şeklini alan ayın, bir ucunun kendi göğsüne girdiğini ve kendisiyle Şeyh Edebali Hazretleri arasından çıkan bir fidanın çınar haline geldiğini ve bu çınarın dallarının 3 kıtaya yayıldığını ve birçok milleti gölgesi altına aldığını gördü. Bu topraklarda haşmetli kule ve kubbeler üzerinde ezan-ı Muhammed'i okunuyor, bülbüller Kur'an-ı Kerim tilavet ediyorlardı. Semanın görülebilen her yeri gülşen olmuştu. Osman Bey, rüyasında bu güzel manzaraları büyük bir hayranlıkla seyrederken, aniden bir ceylanın ortaya çıktığını gördü. Batıya doğru kaçmaya çalışan ceylana ok atmak üzere nişan alırken uyandı. Ardından Osman Bey müsaade alarak Edebali'nin huzuruna girdi. Rüyasını anlatmaya başladı. Osman Bey susunca, şeyh, başını kaldırdı, gözlerinin içine bakarak konuşmaya başladı. Oğlum, gaybi ancak Allah bilir. Lakin gördüğün bu rüyada dolu dolu hayır vardır. Cenab-ı Hak sana ve soyuna saltanat nasip edecektir. Dünya, oğullarının himayesine girecektir. Benim zürriyetimden bir kız ile evleneceksin. Bu izdivaçtan doğanlar, senin kuracağın ve giderek büyüyecek olan büyük bir devletin başına geçeceklerdir. Bu devlet de batıya doğru genişleyecektir, dedi. Ardından Osman Bey, Anadolu'nun en itibarlı ve nüfuzlu tarikatlerinden ahilerin mühim bir şahsiyeti olan Şeyh Edebali'nin kızı ile evlenerek, gücünü arttırdı. Bundan sonra Osman Gazi, Bizans'a karşı genişleme politikasını uygulayarak, İnegöl, Karacahisar ve Yarhisar'ı ele geçirdi ve bölgenin mühim merkezlerinden olan Bilecik'i alarak, burayı beyliğin merkezi yaptı. Osman Bey beyliği arazisini Oğuz türesine uyarak yakın akraba ve silah arkadaşların, dirlik, olarak vermiştir. Böylece Eskişehir kardeşi Gündüz Bey'e, Karacahisar oğlu Orhan Bey'e, Yarhisar Hasan Alp'e ve İnegöl Turgut Alp'e verilmiştir.
Osmanlı Beyliği devlet niteliğini 1302 yılında Yalova yakınlarında Merkezi Bizans ordu güçleriyle yapılan Bafeus Muharebesi'ndeki Osman Bey'in galibiyetinden sonrası kazandı. Bu muharebenin yapıldığı mevkii günümüzdeki Yalova iline bağlı Hersek köyü topraklarındadır. Bu muharebeye, Koyunhisar Muharebesi, adı verilmektedir. Bu muharebe Bizanslı ordusu ile Osmanlı Uçbeyliği ordusu arasında yapılan ilk savaştır. O yıl Kitehisar'ı, Orhaneli ve Ulubat Gölü içinde bulunan Alyos Adası Osmanlılar eline geçti. 1308'de tekrar başlayan fetih akınlarıyla ilk olarak İznik ile İzmit yolu üzerindeki stratejik Karahisar ele geçirildi. 1313'te Osman Bey'e büyük yardımları dokunan Bizans Harmankaya Tekfuru olan Mihail Köşes Müslüman olarak Köse Mihal adını aldı ve fetih akınlarına katılmaya başladı. 1313 ila 1315 döneminde Sakarya Nehri Vadisi'nde bulunan Lefke, Mekice, Akhisar, Geyve, Gölpazarı ve Leblebici kaleleri ele geçirildi. Bu fetihlerden Osmanlı Beyliği'nin daha genişlemesini sağlamak için bu yörede en büyük Bizans şehri olan Bursa'nın ele geçirilmesi gerekmekteydi. Osman Bey döneminde emrinde bulunan askeri güçler bu şehrin büyük kalesini ele geçirecek güçte değildiler. Bu nedenle Osman Bey, Bursa'yı ablukaya almayı tercih etti. Zaten Bursa uzaktan üç yanından Osmanlı beylik arazileri ile çevrili hale gelmişti. Bu şehrin daha yakın ablukaya alınması için iki küçük, havale hisarı, yaptırdı ve bu hisarların komutanlığını Osman Bey, yeğeni Aktimur ile kölesi olan Balanc'a verdi. Bursa öte taraftan İznik Türk kuşatması altında tutuluyordu. Ancak yaşlılık sebebiyle Osman Bey, fetihler için oğlu Orhan'ı görevlendirmişti. Nitekim 1324 yılında Osman Bey vefat etti ve oğlu Orhan Bey Osmanlı tahtına çıktı. Orhan Bey, 1326 yılında Bursa'yı, uzun süren kuşatmanın ardından, ele geçirince babasının vasiyetini yerine getirerek, Osman Gazi'nin naaşını Bursa'ya nakletti ve burayı devletin yeni merkezi yaptı. Osman Gazi, babası Ertuğrul Gazi'den yaklaşık 4800 kilometre kare olarak devraldığı Osmanlı toprağını, oğlu Orhan Gazi'ye 16.000 kilometre kare olarak devretti. 623 yıl dünyaya hükmeden Osmanlı bu şekilde kuruldu ve dünyaya hükmetmek için adım adım ilerledi. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Tarih videoları için kanalıma abone olabilirsiniz. Yanlışım olduysa affola, sağlıklı günler dilerim.